Herkese merhabalar, Güzelsi'ye hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisiniz. Bugün sizlerle beraber yine bir elbise kalıbı çıkaracağız. Bu elbisemiz sıfır kollu, bisiklet yaka ve kol evinden kuplu bir elbise olacak. Videomuzda hem bir elbise modeli çalışmış olacağız, hem de kup ayrımı nasıl yapılır, nasıl oturtulur onu göreceğiz. Elbisemizin yakasında herhangi bir özellik katmayacağız. Oynama yapmayacağız. Çünkü bütün ayrıntıları aynı videoda veremiyorum. O yüzden yakası ile ilgili sadece şunu söyleyeceğim. Yaka kısmında ve kol evinde pervaz, biye ya da kıvırarak temizleme yapabilirsiniz. Fakat pervaz kullanırsanız kumaşınızın özelliğine göre tel ayrıntısını da unutmamanızı tavsiye ediyorum. Elbise kalıbımızı yine sizlerle beraber çıkardığımız temel bedenimize göre yapacağız. Bu nedenle ilk olarak temel bedenimizin kopyasını alıyorum. Aslında sizlerle temel elbise kalıbını da çıkarmıştık. Onun kopyasıyla da devam edebilirdik. Ama bu videoda başka bir noktaya daha değinmek istedim. O yüzden temel bedenin kopyasıyla başlıyorum. Temel bedenimin kopyasını çıkarırken kol evimin kopyasını almıyorum. Kol evime oturttuğum dikdörtgenimin, daha doğrusu üç kenarımın kopyasını alıyorum. Fakat videoyu izleyenler bilirler, kol evimi şekillendirirken 1,5-2 santim gibi kol evimden düşme yapmıştım. Burada onu yok sayıyorum ve orijinal kol altı çizgimi, yani göğüs çizgimi baz alarak üç kenarımı çiziyorum. Bu aralık içinde kol evimi ve yan dikişimi yeniden şekillendiriyorum. Bunu yapmamın sebebi elbisemin sıfır kollu bir model olması. Eğer kol altı düşük olan kalıpta çalışsaydım kol evim bana sıkıntı yaratırdı. Kalıbımı yeniden çıkardığım için bir de tabii ki bu kalıbı elbise kalıbına dönüştürmem. Yani kalça hattıma kadar kalıbımı uzatmam gerekiyor. Bunu yaparken de pratik olması açısından direkt popo kısmını birbirinin içine geçişli veriyorum. Bedenimi bu şekilde uzatıyorum. Kalıbımı uzatırken ayrıntılara girmeyeceğim. Eğer siz daha fazla ayrıntı görmek isterseniz temel elbise kalıbı videomuzu izleyebilirsiniz. Oynatma listelerimizden ya da sağ üst köşedeki kartlarımızdan bu videomuza da ulaşabilirsiniz. O videomuzda ayrıntı, bu videomuzda da pratik hali var. Kalıbımızı kalça hattımıza kadar uzattıktan sonra ön ve arka bedenimizin kopyalarını alarak elbise kalıbımızı çıkarmaya başlıyoruz. İlk olarak ön bedenimin kopyasını alıyorum ve kalça hattı çizgimden aşağıya kalıbımın eteğini uzatıyorum. Eteğimi uzatırken kalça hattımdan aşağısına düz bir şekilde uzunluk veriyorum. Fakat burada önemli bir nokta var. Etek boyunuz bel çizginizden başlar. Elbisemi mini boy çalışacağım. Bu nedenle ön orta bel çizgimden aşağıya doğru 40 santim etek boyu ölçümü veriyorum. Ve attığım noktamdan gönyem yardımıyla dik açımı alarak etek genişliğimi kalça genişliği ölçüm kadar uzatıyorum. Ve yine dik açıma dikkat ederek popo hattıma doğru köşe oluşturuyorum. Elbisemin eteği standart düz geçişli bir etek olacak. Bu videoda daha çok kuplara önem vereceğiz. O yüzden eteğinin modelinde herhangi bir ayrıntı olmayacak. Eteğimin boyunu belirledikten sonra kalıbımın üst kısmına geliyorum. İlk olarak kubumun kol evindeki noktasını atıyorum. Burada proporsiyonunuza, modelinize göre 7 santim ile 10 santim arasında bir nokta alabilirsiniz. Genel olarak 8 santim iyi gelir. Bu nedenle ben 8 santimden kol evime noktamı atıyorum. Kubum attığım noktadan pensime geçerek etek ucuma kadar inecek. Bu nedenle şimdi de pensime geliyorum ve pensimi ön ortama doğru yarım pens payım kadar kaydırıyorum. Burada modelinize göre kaydırma yapabilirsiniz. Fakat ben kup geçişinde oynama yapabileceğinizi göstermek açısından pensimde de kayma yapıyorum. Kubumun gelişi kaydırma yaptığım pensimin orta noktasına göre yol alacak. Pens noktamı attığıma göre kavadoramı elime alıyorum ve kubumu şekillendirmeye başlıyorum. Kubumun inişini verirken pensimin orta noktasını kendime pusula olarak alıyorum ve kubumu en tatlı geçişle vermeye çalışıyorum. Burada kavadoranızın yuvarlak hatlarından en iyi şekilde yararlanmaya bakın. Kubunuzun oval olan hattında da göğüs şeklinizi baz alarak çalışmaya özen gösterin. Ben bu videoda kendi mankenime bakarak çalışıyorum. Bu nedenle üstten geliş çok bombeli değil. Kişisel çalışmalarınızda kişinin göğsünü takip ederek bu geçişi verebilirsiniz. Fakat genele, seri üretime hitap ediyorsanız belki bombeli olan kısım biraz daha yuvarlak gelebilir. Kavadoramla kubumun göğüs ucuna doğru gelen hattını belirledim. Şimdi de rigam yardımıyla pens ortamdan göğüs ucuma doğru olan bölümü şekillendiriyorum.
Göğüs ucumun olduğu noktaya biraz gözümle geçiş veriyorum. Kubumun yol hattını verdim. Buradan da pensimi bu hatta oturtmak istiyorum. Bunu yaparken pensimin yüksekliğini biraz yukarı çekeceğim. Bunu kubumun göğüs altına geçişini daha iyi oturtmak adına yapacağım. Ama pensime geçmeden kubuma şöyle bir baktım. Düzeltmem gereken yerler var sanki. İlk olarak onları düzelteyim. Düzeltmelerimi yaptıktan sonra rigamı elime alıyorum ve pensimin yan geçişlerini veriyorum. Burada pens geçişime de hafif ovallik veriyorum. Güzel oturması adına. Üst bedenimi böylece tamamlamış oldum. Buradan alt bedenimdeki akışa geçiyorum. Öncelikle pensimin orta noktasını dikkate alarak kubumu bedenimin boyunca etek ucuna kadar uzatıyorum. Burada düz inen hattın sağlıklı olması için, eşit bir şekilde uzanması için Gönyem'den faydalanıyorum. Kubumun geçiş hattını uzattıktan sonra kaydırdığım pensimi de alt bedenimde yerleştiriyorum. Yine üst bedenimde yaptığım gibi pensimi aşağıya doğru birazcık uzatıyorum. Siz bu şekilde çalışmayabilirsiniz. Aynı pens uzunluğuyla devam edebilirsiniz. Uzatmamı tamamıyla göz kararı yapıyorum. Artık bedenimin orijinal pensine ihtiyacım kalmadı. O yüzden onun üstünü çizelim ki kafamız karışmasın. Bedenimin etek kısmına geçiyorum. İlk önce kup inişimi tamamlıyorum. Sonra da etek ucumda yan dikişimden kumaşımın özelliğine göre yarım santim, 1 santim, 1,5 santim gibi yukarı çıkış veriyorum. Ve rigamla etek ucumu şekillendiriyorum. Bu kısmı tercihinize göre değerlendirebilirsiniz. Bu işlem elbisenizin yandan sarkmaması için yapılan bir işlem. Ön bedenimi genel olarak tamamladım. Bir de kup geçişinin netleşmesi ve kopyalarımızı nasıl almamız gerektiği adına renklendirme yapalım. Bu kısımda hızlı geçmek isteyeceksiniz ama geçmeyin arkadaşlar. En azından ilk izleyişinizde videoyu tam izleyin ki bir şeyler otursun. Daha sonraki izlemelerinizde hızlı geçişler yaparsınız. Bunu çalışmalarınızın kalıcı olması adına söylüyorum. Bakın burada bile yine düzeltmeler yapıyorum. Çünkü kup geçişleri önemlidir arkadaşlar. Biraz nazlıdır. O yüzden siz de ilk çalışmalarınızda kendinizden çok fazla performans beklemeyin. İlk atışta 12'den vuramayabilirsiniz. Zaten ne olursa olsun ilk olarak en azından üst bedenin kopyasını parşömen kağıdınızla alarak provanızı yapın. Provada göğüs hattınız oturmuyorsa kalıbınız size söyleyecektir zaten. Siz de ona göre bas kalıbınıza yeniden yön vererek göğüs hattınızı oturtabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece renklendirmelerle kalmıyorum. Bir de çıtlarımı işaretliyorum. Hem ön hem de yan kalıbım için geçerli olacak çıtlarım. Bana dikişte kolaylık sağlayacak. Bedenimi dikerken kayma yapmama müsaade etmeyecek. Bunun dışında netleşsin diye makas işaretimi de koyuyorum. Kopyalarımı alırken pens boşluğumu kayla almayacağım. Mavi hatlarımın kopyasını alacağım. Tüm bedenimin kopyalarını sizinle almayacağım. Sadece ön orta parçamın kopyasını alıyorum. Çünkü biliyorsunuz bu parçamda benim bir de göğüs pensi var. Onu ne yapacağız? Onu da kalıbımızda yok etmemiz gerekiyor ki üst bedenimiz parça parça durmasın. Sadece kup geçişimiz olsun. Bunun için ön parçamın kopyasını aldım. Önce pensimi kapatmak adına kağıdımı yandan çıtlatıyorum. Ve bu arada kağıdımı neden bu kadar geniş bıraktığımı da bilmiyorum. Neyse, yandan çıtlamamı yaptım. Kalıbımı kendime doğru çevirdim. Şimdi de pensimi kapatıyorum. Bu kısımlarda ayrıntılara girmiyorum çünkü pens kapamak ve kaydırmak adına 3 adet videomuz var zaten. Ayrıntıları öğrenmek isterseniz o videolarımızı da izleyebilirsiniz. Burada kalıbın akışını anlatıyorum. Kapamak için pensimi kestim. Burada biraz dikkatli davranın. Pensiniz iyi otursun. Evet, yapıştırdık. Buradan sonrasında da omuz geçişini düzelttik. Böylece kalıbımızın ön orta parçasını dikiş payı vermeye hazır hale getirdik.
Ben pens işaretimi de atayım. Şöyle bir afilli olsun. Gözümüz görsün iyice. Buradan sonrasında dikiş payı vermiyorum. Hemen arka bedenime geçiyorum. Yine ilk olarak etek boyumu uzatıyorum. 40 santim. Ön bedenimdeki işlemin aynısını burada da yapıyorum. Eteğimi uzattıktan sonra üst bedenime geliyorum. Kol evimden noktamı atıyorum. Ben ön bedenimdeki ölçünün aynısını 8 santimi kullanıyorum. Ama siz isterseniz daha aşağıdan ya da daha yukarıdan çalışabilirsiniz. Noktamı aldım, pensime geliyorum. Yine yarım pens payı kadar pensimi arka ortaya doğru kaydırıyorum. Bu sefer hattımı gözümle şekillendiriyorum. Sonrasında rigan ve kavadoramla netlemelerimi yapacağım. Fark ettiyseniz arka kubumun şekli ön kubum kadar oval gelmiyor. Bunun nedeni arka bedenimde göğüs bombemin olmaması. O nedenle elimden geldiğince kubumun geçişini düz veriyorum ki sırtımda potluk oluşturmasın. Kubumun orta geçişini verdikten sonra pensimin yan hatlarını da oluşturuyorum. Arka beden pensimi de ön beden pensim gibi biraz uzatarak yerleştiriyorum. Yerleştirmemi yaparken kavadoramdan yardım alıyorum. Pensim kubuma uyum sağlasın. Üst pensimden sonra kup geçişimi pensimin orta noktasından etek ucuma doğru uzatıyorum. Tabii ki gönyemden faydalanarak geçişimde kayma olmasın. Alt beden pensime de birazcık uzatma veriyorum. Sizin beden yapınız burada önemli. Kalçanızın gelişine göre bu uzatmayı tercih etmeyebilirsiniz. Bu ufak ayrıntılar modelinize ve proporsiyonunuza kalıyor. Pensimin yan hatlarını da oluşturdum. Kalıbımın alt kısmına geliyorum. Kup geçişimi de etek ucuma kadar tamamlıyorum. Kalıbım hemen hemen hazır halde ama geçişleri iyi kavramanız açısından renklendirme yapmak istiyorum. Renklendirmeyi yaparken kalemime biraz dikkat ederseniz yine bazı yerlerde düzeltme geçişlerim var. Gözüme batan yerleri estetik hale getiriyorum. Siz tabii ki kubunuzun üzerinde ince uçlu kalemle yapacaksınız. Ben burada rahat görmeniz açısından kalınlaştırıyorum. Sıkılmayın ve bu aşamayı izleyin lütfen. Hem daha akılda kalıcı olacak hem de görseliniz gelişecek. Ayrıca dikişte bize
çok gerekecek olan çıtlarımızı da atacağız. Kalıbımızın geçişlerini renklendirdiğimize göre bir de etek ucumuzdaki ayrıntımızı tamamlayalım. Ön bedende yukarı çıkış verdiğimiz ölçünün aynısını arka bedenin yan dikişinde de veriyoruz. Rigamızla arka ortadan çıkış yaptığımız noktaya doğru oval hattımızı çiziyoruz. Uçtaki küçük parçayı da yok sayıyoruz. Kuplu elbise kalıbımız artık kopyaları alınarak dikiş payları verilmeye hazır. Evde çalışıyorsanız kumaş katlarınızı kullanabilirsiniz. Seri üretim içinse kumaş katı olan yerlerin karşılığını alarak kalıbı serili hale getirmelisiniz. Burada kullandığımız elbise kalıbımız 38 beden bir kalıp. Siz bu kup ayrıntılarını istediğiniz bedene uygulayabilirsiniz. Modelinize göre artı 4 bolluklu, artı 8 bolluklu ya da modeliniz kaç bollukluysa ona göre çalışabilirsiniz. Sadece şuna dikkat edin. Elbiseniz bedeninize ne kadar oturuyorsa kup geçişiniz de buna paralel olarak o kadar muntazam olmalı ve bedeninizin ayrıntısını vermeli. Ayrıca böyle kuplu modellerde çıtlarınız çok önemli. Oval geçişiniz olduğu için dikişte yardıma ihtiyacınız var. Yani bu numune makinacılar için bile geçerli arkadaşlar. Sadece size özel değil, çıtlar ve düz boy ipi işaretleri bizim için çok önemli. Kalıbınızın olmazsa olmazları, o yüzden bu ayrıntıları kaçırmayın, dikkatli olun. Dilerim hoşunuza giden bir video olmuştur. Her daim yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Sorularınız olmasa dahi yorumlarınızla, takiplerinizle ve beğenilerinizle bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımızın büyümesi ve kalıcılığı hele de şu zor günlerde sizin desteklerinize bağlı. Kalplerimiz güzelse, sağlığımız güzelse, gülüşümüz güzelse bu dünya güzel. Tüm ömrünüz boyunca hepsine sahip olmanız dileğiyle gelecek videolarda görüşmek üzere. Kocaman sevgiler, hoşça kalın.